Tüm medeniyetlerin en derin sorusu aynıdır. Yalnızca dil değişir. Sümerler onu çivi yazısıyla taşa kazıdı. Mısır rahipleri onu hiyerogliflerle papirüse geçirdi. Maori anlatıcıları onu nesilden nesile aktardı. Maya ataları onu yaratılış destanının merkezine yerleştirdi. Ve bu soruyu belki de en az kelimeyle, en ağır yükle soran cümle, tarihin en tanınan cümlelerinden biridir. Tanrı insanı topraktan yarattı ve ona ruhundan üfledi. Soru şudur: toprak neden seçildi? Bu araştırma o sorunun katmanlarını açıyor. Yalnızca teolojik değil, filolojik, bilişsel, tarihsel. Çünkü ruh kelimesi bir zamanlar boğaz anlamında kullanılıyordu. Nefes bir zamanlar rüzgardan farklı değildi. Bu kelimeler ne zaman soyutlaştı? Fiziksel nefesten metafizik öze geçiş nasıl gerçekleşti? Ve bu geçiş neden tüm kültürlerde aynı yönde ilerledi? Tüm bu geleneklerin ortak noktası şudur: İnsan başlı başına bir paradokstur. Bir yanda parçalanmaya, çürümeye mahkum bir beden, ağır, görünür, toprağa bağlı. Öte yanda aynı beden düşünüyor, seviyor, ölümden korkuyor, anlam arıyor. Bu ikilik maddi olan ile maddi olmayan arasındaki bu uçurum hemen her yaratılış mitinin başlangıç noktasıdır. Materyalizm bu uçurumu kapatmaya çalıştı. Düşünce yalnızca nöronlardır. Dualizm bu uçurumu daha da açtı. Ruh bedenden tamamen ayrıdır. Ancak kadim geleneklerin büyük çoğunluğu Sümer'den Maori'ye kadar bu iki ucun arasında üçüncü bir şeyi gördü: üflemek. Ne saf ruh ne saf madde. İkisi arasındaki o geçiş anı. Toprak hala topraktı ama artık nefes onun içindeydi. İşte bu an, bu geçiş anı tüm bu anlatıların kalbinde duruyor. Bir an için 4000 yıl geriye gidin. Dicle ile Fırat arasında çamurdan yükselmiş şehirlerde taş üzerine kazılmış çivi yazıları bir soruyu defalarca soruyor: bu nefes nereden geldi? Bu soruyu ilk soranlar filozoflar değildi, rahiplerdi ve yanıtlarını soyut kavramlarla değil, anlatıyla verdiler. Mezopotamya medeniyetinde insanın yaratılışı ilahi bir sevgiden değil, son derece pratik bir sorundan doğar. Yaklaşık M.Ö. 1700'lerde yazıya geçirilmiş olan Atrahasis destanı, ancak araştırmacıların büyük çoğunluğunun kabul ettiği üzere çok daha eski bir sözlü geleneğin izlerini taşıyan bu metin, tabletin açılış bölümünde tanrıların ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlatır. Küçük tanrılar olan Ügigiler su kanallarını kazmaktan yorulmuş ve isyan etmiştir. Büyük tanrı Enlil bir çözüm ister ve çözüm şaşırtıcıdır. İnsan bir sevgiden değil, bu yükü taşımak için yaratılır. İşte tam burada anlatı derinleşir. Bilgelik tanrısı Enki, Sümer geleneğinde Ea olarak da bilinen ve ebe tanrıça Ninhursak bir araya gelir. İsyancı tanrıların lideri olan Ve ile kurban edilecektir. Onun kanı Akkadca Damu ilk çamurla yoğrulacak ve bu karışımdan insan biçimlenecektir. Mezopotamya mitolojisinin temel metinlerini bir araya getiren akademik çalışmalar, bu sahneyi Atrahasis'in en iyi korunan bölümlerinden biri olarak değerlendiriyor. Ancak bu yalnızca maddi bir işlem değildir. Ve İla'nın kanıyla birlikte ona ait bir şey de geçer. Akkadca Etemmu denilen, bölümden sonra da varlığını sürdürdüğüne inanılan bireysel ruhsal töz. Mezopotamya tıp ve inanç metinlerini inceleyen araştırmacılar, Etemmu kavramının Sümer-Akkad literatüründe tutarlı biçimde ölüm ötesinde kalan bireysel enerji olarak kullanıldığını belgeliyor. İnsan daha doğmadan içinde taşıdığı şey bir kurbanın mirasıdır. Bu bizi nereye götürür? İnsan en başından itibaren planlanmış bir araç mıdır, yoksa o planın beklenmedik bir taşmasından mı doğmuştur? Mezopotamya yaratılış anlatısı tek bir metinle sınırlı değildir. Birbirinden farklı vurgular taşıyan en az 3 ayrı kaynak mevcuttur ve bu üçünün aynı anda var olması çok şey söyler. Atrahasis destanında insan, tanrıların emek yükünü hafifletmek için yaratılır. Bu anlatıda ruh, planlanmış bir hediye değil, transferin kaçınılmaz yan ürünüdür. Kar,
Dört tabeti olarak bilinen Asur ritüel metninde ise farklı bir detay öne çıkar. Tanrılar kili yoğururken içine nefes üflenmesinden söz edilir. Bu tabeti inceleyen Asuryologlar kullanılan fiilin Akkadca napahu olduğunu tespit ediyor. Üflemek, şişirmek, alevlendirmek. Dikkat çekici olan şu, aynı fiil hem ateşi körüklemek hem de bir varlığa can vermek için kullanılır. Bu bir dil rastlantısı değildir. Ateş ile hayat aynı kökten çıkan iki imgedir. Enki ve Ninmah metninde ise sahne yeniden farklılaşır. Bu metni çeviren ve yorumlayan araştırmacılar bazı bölümlerde yaratılış eyleminin dışarıdan dayatılan bir müdahale değil, içten taşan bir süreç olarak kurgulandığına dikkat çekiyor. Yaratılış bir dışarıdan verme değil, bir içeriden doğmadır. Sümer Akkad geleneğinin en ilginç filolojik miraslarından biri Napiştu kelimesidir. Chicago Asur Sözlüğü bu kelimeyi tanımlarken boyun atar damarında hissedilen atışa, yani kelimenin tam anlamıyla yaşam nabzına yapılan vurguya özellikle dikkat çeker. Nefesle, kanla, canlılıkla aynı anda bağlantılı olan bu kelime yalnızca fizyolojik bir olgu değildir. Aynı zamanda bireyin kimliğini ve özgünlüğünü taşıyan şeydir. Akkadca napahu fiiliyle akraba olan napiştu, oradan İbranice nefeş, oradan Arapça nefs, uzanır. 4000 yıllık bir kelime yolculuğu, boğazdan ruha, fizyolojik histen metafizik öze. Kelimenin kendisi bir medeniyetin dönüşüm tarihidir. Mezopotamya anlatısının en rahatsız edici boyutu şudur. Tanrılar insanı yaratırken bu transferin ne getireceğini tam olarak öngörmemiş görünüyorlar. Asur ve Babil tıp metinlerini inceleyen akademik çalışmalar, Etemmu'nun hiçbir zaman bilinçli bir hediye olarak sunulmadığını, her zaman bir geçişin yan ürünü olarak belirdiğini vurguluyor. O ruhsal töz, kanla birlikte geçen o şey planlanmamıştı. Yalnızca transferin içindeydi. Eğer Sümer tanrıları insanı yalnızca pratik bir ihtiyaçtan yarattıysa, kanalları kazmak, tapınakları imar etmek için, o halde içindeki o sonsuzluk hissi, o "ben nereden geldim" sorusu nedir? Planın bir kazası mı yoksa planı aşan bir şey mi? Mezopotamya'da bu ruh tekti. Kan, kil ve nefesin karışımından oluşan bir bütün. Nil Vadisi'nin rahipleri ise soruyu bambaşka bir yere koydular. Eğer ruh bir tek şeyden ibaretse, insan ölümden sonra neden bu kadar karmaşık bir yolculuğa çıkıyordu? Belki insan başından beri bölünmüş bir varlıktı. Mısır teolojisinin insanlığa en özgün katkısı şudur. İnsan tek bir ruh taşımaz. Bu çokluk rastlantısal değildir. Arkasında derin bir antropolojik sezgi yatar. Mısır rahipleri şunu fark etti. İnsanın bir tarafı mekana bağlıdır, diğer tarafı özgürdür. Bir tarafı ölümle biter, diğer tarafı devam eder. Bir tarafı kişiseldir, diğer tarafı kozmiktir. Bu farklı gerçeklikleri tek bir kavrama sığdırmak mümkün değildi. Böylece ruhun anatomisini yarattılar. Birincisi Ka'dır. Yukarı kaldırılmış iki kol biçiminde yazılan hiyeroglif. Mısır metinlerini inceleyen araştırmacılar Ka'yı doğumla birlikte gelen yaşam enerjisi olarak tanımlıyor. Yaşayanı ölüden ayıran şey. Firavun öldüğünde mezarına konulan heykel onun Ka'sının evi sayılırdı. Ka mekana bağlıydı, kaçıp gidemezdi. Jean Assmann'ın Mısır dini üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalar bu kavramın Mezopotamya'nın Etemmu'suyla şaşırtıcı biçimde örtüştüğüne dikkat çekiyor. Her ikisi de ölümden sonra bedenin yakınında kalan ne tamamen ilahi ne de tamamen sıradan olan bir varlıktır. İkincisi Ba'dır. İnsan başlı kuş olarak tasvir edilen kişiliğin kendisi. Ba özgürdür. Gündüz uçar, gece mumyaya geri döner. Raymond Faulkner'ın eski Mısır mezar metinleri üzerine yaptığı çeviriler, Ba'nın farklı mekanlara ve biçimlere geçebildiğini gösteren onlarca sahne içeriyor. Ka, İbranice nefeşe, bütünsel, bedene bağlı varlığa yakınsa, Ba, Yunan sikeisine yaklaşır. Özgür, hareketli, ölümsüzlüğe aday. Üçüncüsü Ak'tır. Ölümden sonra Ka ile Ba'nın birleşmesinden doğan ışıklı, yıldızsal varlık. Tamamlanmış, bütünsel ruh. Mezopotamya'da bu birleşme sahnesi yoktu. İbrani geleneğinde nefeş başından beri bütündü. Ama Mısır insanı parçalı başlar ve ölümden sonra bütünleşir.
Bu düşüncenin izleri daha sonra Gnostik geleneklerde, Hermetik metinlerde ve Rönesans felsefesinde görülecektir. Ancak Mısır'ın bir diğer özgün katkısı başka bir yerde gizlidir. Memfis şehrinin baş tanrısı Ptah, dünyayı ne elleriyle ne de nefesiyle yarattı. Onu kalbinde düşünüp diliyle söyleyerek yarattı. Söz, yaratmanın ta kendisiydi. Bu teoloji, şabaka taşı olarak bilinen ve bugün British Museum'da bulunan granit tablette kayıtlıdır. Taş, M.Ö. yaklaşık 710 ile 700 yıllarına 25. hanedanlık dönemine aittir. Metnin daha eski bir papirüsten kopyalandığı ileri sürülmüş olsa da bu iddia akademik olarak hala tartışmalıdır. Dolayısıyla metnin kesin tarihi konusunda temkinli olmak gerekir. Bununla birlikte Ptah teolojisinin kendisi, yaratmanın söz aracılığıyla gerçekleşmesi fikri, Mısır düşüncesinin en özgün kavramlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu noktada nefes anlatısıyla doğrudan bir bağlantı kurulabilir. Söz, nefessiz var olamaz. Konuşmak için üflemek gerekir. Yaratıcı söz aynı zamanda yaratıcı nefestir. Mısır bu ikisini ayrı ayrı görmedi. Çünkü onlara göre ayrı değillerdi. Ptah teolojisiyle Yuhanna İncil'inin açılış cümlesi olan "Başlangıçta söz vardı" arasındaki yapısal benzerlik bazı araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir. Ancak bu iki gelenek arasında doğrudan bir etki ilişkisi bulunup bulunmadığı akademik olarak tartışmalıdır. Pek çok uzman doğrudan etki yerine paralel gelişim ihtimalini daha güvenilir buluyor. Bu bağlantıyı kesin bir gerçek olarak değil, dikkat çekici bir yapısal benzerlik olarak görmek daha doğru olur. Mısır teolojisinin en tartışmalı bölümü Akenaton dönemidir. Milattan önce 14. yüzyılda yaşayan Firavun Akenaton, 1000 yıllık çok tanrılı geleneği bir kenara bırakarak Aton'u, güneş diskini, tek ve yüce tanrı ilan etti. Bu, antik dünyanın belgelenmiş ilk köklü monoteist reformudur. Donald Redford ve Eric Hornung gibi Mısır tarihi alanının önde gelen araştırmacıları bu dönemin özgünlüğünü ve sınırlılıklarını ayrıntılı biçimde incelemiştir. Akhenaton döneminin en çarpıcı metni Büyük Aton ilahisidir. Amarna'daki kaya mezarlarının duvarlarına kazınmış olan bu metin şöyle der: "Sen toprağı yarattın, insanları ana rahminden çıkardın, onlara nefes verdin." Bu dizeler antik insanın yaratılış üzerine kurduğu düşüncenin doğrudan bir yansımasıdır. Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Musa ve Tek Tanrıcılık adlı eserinde Musa'nın Akhenaton geleneğinin bir devamcısı olduğunu ileri sürdü. Ancak bu tez bugün Mısır bilimi ve Tevrat araştırmacılarının büyük çoğunluğu tarafından kabul görmemektedir. Yapısal benzerlikler, tek tanrı, görünmezlik, hayat veren ilahi nefes dikkat çekicidir. Ama benzerlik doğrudan etki ilişkisinin kanıtı değildir. Bunu olduğu gibi aktarmak, bu tezi gerçekmiş gibi sunmaktan daha dürüst bir tutum olur. Akhenaton öldüğünde reform da onunla birlikte bitti. Çok tanrılı gelenek geri döndü. Aton'un tapınakları söküldü, Akhenaton'un adı kayıtlardan silindi. Ama o sorular geride kaldı. Eğer Mısır insanı parçalı başlayıp ölümden sonra bütünleşiyorsa, Ka ile bağının akta birleşmesiyle bu yaşamın kendisinin tamamlanmamış bir süreç olduğunu mu söylüyor? Yani biz bitmemiş bir varlığız ve ölüm bir son değil, bir sentez mi? 1929 yılına kadar varlığı hemen hiç bilinmeyen bir şehre bakalım. Bugünkü Suriye kıyısında Ras Şamra olarak bilinen bölgede başlayan arkeolojik kazılar bir şehri gün yüzüne çıkardı. Ugarit. Ve oradaki kil tabletler okunmaya başlandığında araştırmacılar şaşırtıcı bir şeyle karşılaştı. Tevrat'ın pek çok ifadesi, yapısı, hatta bazı kavramları bu tabletlerde çok daha önce yazılmış biçimde duruyordu. Ugarit Panteonu'nun başında El durur. Ugarit metinlerini derleyen ve çeviren Dennis Pardee ile Mark Smith gibi araştırmacılar El'in ünvanlarını şöyle aktarıyor. Ab, Adm, insanlığın atası. Bani, Banavati, insanları yaratan. En, kozmik bir tanrıdır, denizlerin üzerindedir, ebedidir, tüm tanrıların babasıdır. Bu ünvanlar Tevrat'taki tanrı imgesine o kadar yakındır ki bazı akademisyenler İbrani El Shaddai, kudretli El kavramının doğrudan Ugarit teolojisinden beslendiğini ileri sürmektedir. Bu görüş
tüm araştırmacılar tarafından paylaşılmasa da Tevrat metinlerinin Kenan kültürel ortamı ile derin bir ilişki içinde şekillendiği bugün akademik olarak geniş ölçüde kabul görüyor. Tevrat'ın farklı kaynaklardan oluştuğunu savunan ve literatürde belgesel hipotez olarak bilinen teoriye göre metnin en eski katmanları Kenan dilini ve mitolojik yapılarını yakından tanıyan yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Bu yazarlar Kenan geleneğini reddetmedi, dönüştürdü. Ugarit metinlerinin en uzun ve en iyi korunmuş epik serisi Baal döngüsüdür. Mark Smith'in The Ugaritic Baal Cycle adlı kapsamlı çalışması bu metinleri ayrıntılı biçimde ele alıyor. Anlatı şöyle işliyor. Elin oğlu fırtına tanrısı Baal ölür. Yeryüzü kurur, toprak donar, bitkiler solar. Sonra Baal dirilir ve onun dönüşüyle yeryüzü yeniden canlanır. Bu ölüp dirilme ve ruhun dönüşü şeması nefes anlatısının kozmik bir versiyonu gibi duruyor. Fark yalnızca ölçektedir. Yaratılış 2, 7'de Tanrı tek bir insana nefes üfler. Baal döngüsünde ise bir tanrının dönüşü tüm yeryüzünü canlandırır. Yapı aynıdır, sahne büyümüştür. Şimdi hassas bir noktaya geliyoruz. Orijinal metinde M.Ö. 1600'e ait Kenan tapınak yazıtlarında Tanrı kendi nefesini kuluna verdi ifadesinin bulunduğu öne sürülüyor. Ancak bu iddia için güvenilir bir kaynak tespit edemedim. Ugarit tabletlerinde tanrısal nefes ve yaşam enerjisine dair benzer kavramlar mevcuttur. Bu genel olarak doğrudur. Ama bu kadar spesifik bir alıntıyı kaynaksız sunmak doğru olmaz. Dolayısıyla bu noktada şunu söylemek daha dürüst. Ugarit metinleri, tanrısal yaşam enerjisinin insana geçmesi fikrinin Tevrat'tan çok önce Kenan kültürel ortamında var olduğunu gösteriyor. Ancak bu fikrin birebir hangi tablette nasıl ifade edildiği konusunda araştırmacıların üzerinde uzlaştığı tek bir metin yok. Bununla birlikte Ugarit araştırmalarının genel sonucu açık. İbrahimi gelenek kendi coğrafi çevresinin kavramsal dilini kullandı. John Day'in Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan adlı çalışması ve Frank Moorcross'un Canaanite Myth and Hebrew Epic kitabı bu ilişkiyi belgeleyen en kapsamlı akademik çalışmalar arasında sayılıyor. Bu araştırmacıların gösterdiği şey şu: El ile Yahve arasındaki süreklilik, Baal'ın kozmik nefesiyle Tanrı'nın insana üflemesi arasındaki yapısal benzerlik. Bunlar rastlantı değil, aynı kültürel havzanın ürünleri. Bu gerçeği görmek, Tevrat'ın ya da Kur'an'ın anlamını azaltmaz. Ama görmezden gelmek de entelektüel dürüstlükle bağdaşmaz. Asıl soru şu: Tanrı'nın nefesinin insana geçmesi fikri, İbrahimi gelenekten önce Kenan kültürel ortamında zaten varsa bu, o fikri daha mı az değerli kılar, yoksa onun yaşını mı büyütür? Bir fikrin kökeni onun doğruluğunu belirleyebilir mi? Belki asıl mesele özgünlük değildir. Belki asıl mesele şudur: İnsan aynı soruyu binlerce yıl boyunca farklı dillerle, farklı coğrafyalarda yeniden ve yeniden kurdu. Ve her seferinde aynı noktaya ulaştı. Nefes, hayatın kendisidir. İran yaylasında kesin tarihi hala tartışmalı olmakla birlikte büyük çoğunlukla M.Ö. 1500 ile 600 arasına tarihlendirilen bir dönemde bir düşünür soruyu bambaşka bir yerden kurdu. Diğer gelenekler "İnsan neyden yaratıldı?" diye sorarken burada soru değişti. İnsan neden yaratıldı? Bu küçük fark bütün düşünce yönünü değiştirir. Bu dönüşümün merkezinde Zerdüşt yer alır. Zerdüşt tanrıları reddetmez. Onları yeniden düzenler. En üstte Ahura Mazda vardır. Avesta dilinde Ahura, efendi ya da otorite sahibi, Mazda ise bilgelik anlamına gelir. Yani Tanrı artık yalnızca güçle değil, bilgiyle tanımlanır. Mezopotamya'da tanrılar güçtür. Mısır'da kozmik düzendir. Zerdüşt düşüncesinde ise Tanrı bilendir. Ve bu insanı da dönüştürür. Eğer yaratıcı bilgiyle yaratıyorsa, insana aktarılan en temel payda bilme kapasitesidir. Zerdüşt düşüncesinde insan tek katmanlı değildir. Avesta metinlerini ayrıntılı biçimde inceleyen Mary Boyce'un Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices adlı çalışması bu çok katmanlı yapıyı şöyle aktarıyor. Tanu bedendir. Fiziksel, ölümlü, toprağa dönen. Uştana yaşam, nefesidir.
canlılığı taşıyan enerji, nefes kesildiğinde yok olan. Bu kavramın Mezopotamya'nın Napiştusuyla ve İbranice Neşama ile aynı düşünce ailesine yakın olduğu araştırmacılar tarafından sıklıkla vurgulanır. Ruvan, bireysel ruhtur. Ölümden sonra yolculuk yapan bilinç, kişisel sorumluluğu taşıyan. Ama asıl kırılma Fravashi kavramıyla gelir. Fravashi, insanın doğmadan önce var olan ruhsal özüdür. Yani insan dünyaya gelmeden önce zaten bir tür varoluşa sahiptir. Bu, tüm önceki gelenekleri tersine çevirir. Mezopotamya'da önce kil vardır, sonra nefes gelir. İbrani geleneğinde de önce toprak, sonra ruh gelir. Zerdüşt düşüncesinde ise önce ruh vardır, sonra beden. Bu noktada Avesta'nın Farvardin Yaşt bölümü devreye girer. Bu metni çeviren ve yorumlayan araştırmacılar, metnin Fravashilerin dünyaya inişini bir tür gönüllü kabulle ilişkilendirdiğine dikkat çekiyor. Buna göre Ahura Mazda, Fravashilere dünyanın zorluklarını, hastalığı, acıyı, ölümü açıklar ve onların bilinçli bir kabulüyle bu yolculuk başlar. Ancak bu yorumun metnin tüm akademik okumalarınca paylaşılmadığını belirtmek gerekir. Konu Zerdüşt araştırmacıları arasında tartışmalı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte Fravashi'nin doğum öncesi varoluşu temsil ettiği konusunda geniş bir uzlaşı mevcuttur. Eğer bu yorum doğruysa ortaya güçlü bir paradoks çıkar. İnsan dünyaya gelmeyi seçtiyse yaşadığı acı bir ceza değildir. Ama insan bu seçimi hatırlamaz. Unutulmuş bir seçimin sorumluluğu gerçekten taşınabilir mi? Zerdüşt düşüncesinin bir diğer temel kavramı vohu manah'tır, iyi düşünce. İnsan doğuştan bir etik potansiyel taşır ama bu potansiyel kendiliğinden gelişmez. İnsan onu seçimleriyle büyütür. Bunun karşısında aka manah vardır, kötü düşünce. Böylece insan sürekli bir iç mücadelenin alanına yerleştirilir. Artık pasif bir varlık değil, aktif bir etik öznedir. Ölümden sonra ne olacağı bu sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Avesta metinlerine göre ruh ölümün ardından 3 gün bedene yakın kalır. Ardından Çinmat Köprüsü'ne ulaşır. Bu köprü herkes için aynı değildir. Erdemli olanlar için genişler, kötü eylemde bulunanlar için daralır. Yargı 3 temel ilkeye dayanır. İyi düşünce, iyi söz, iyi eylem. Bu üçlü hem Avesta'nın özüdür hem de Zerdüşt ahlak anlayışının en yalın ifadesidir. Bu düşünce sistemi yalnızca İran'da kalmadı. Milattan önce 6. yüzyılda Büyük Kiros'un Babil'i ele geçirmesi ve sürgündeki Yahudi topluluklarını serbest bırakması tarihsel olarak belgelenmiş bir olgudur. Kiros silindiri bu belgelerin en önemlisidir. Bu temas sonrasında İbrani düşüncesinde ölüm sonrası yargı, diriliş ve ahiret fikirlerinin belirginleştiği akademik literatürde yaygın biçimde kabul görüyor. Peter Kingsley ve John Collins gibi araştırmacılar bu etkileşimi ayrıntılı biçimde incelemiştir. Ancak etkileşimin tam kapsamı ve derinliği hala tartışma konusudur. Bu bir doğrudan kopyalama değil, iki geleneğin birbirini dönüştürdüğü bir temas sürecidir. Zerdüşt öğretisi bu anlamda görünmez bir altyapı gibi işlev görüyor. Adı her yerde açıkça geçmez ama etkisi hissedilir. Ve geriye şu soru kalır. Eğer insan dünyaya gelmeden önce bir seçim yaptıysa ama bunu hatırlamıyorsa, özgürlük gerçekten bilinçli bir şey midir? Yoksa unutulmuş bir anlaşmanın gölgesinde mi yaşanır? Gayş Havzası'nda ortaya çıkan Vedik düşünce, önceki geleneklerin sorduğu soruyu bambaşka bir düzleme taşır. Eğer ruh gerçekten inmiş bir şeyse, asıl soru şudur: nereden geldi? Ve ilahi bir kaynaktan geldiyse, oraya geri dönebilir mi? Bu yaklaşım zamanla doğrusal bir başlangıç, son anlayışından uzaklaşır ve döngüsel bir kozmos fikrine dönüşür. Evren artık bir kez yaratılıp sona giden bir yapı değil, nefes alıp veren canlı bir süreçtir. Bu düşüncenin en eski kaynağı Rigveda'dır. Hinduizm araştırmacılarının en eski Hint dini metinlerinden biri olarak kabul ettiği bu derlemede prana kavramı ortaya çıkar. Prana yalnızca biyolojik solunum değildir. Evrene yayılmış kozmik bir akıştır. Rüzgar bu akışın bir biçimidir. Güneş ışığı başka bir biçimi, suyun hareketi de aynı akışın parçası. İnsan nefes aldığında bu kozmik dolaşıma katılır. Nefes verdiğinde onu geri bırakır. Yani nefes burada tek yönlü bir verilme değil, sürekli devam eden bir döngüdür.
Prana kelimesinin etimolojisi hakkında çeşitli görüşler mevcut. Bazı Sanskritçe dil bilimciler pra ön ekinin ileri hareketi, ana kökünün ise nefesi ifade ettiğini öne sürüyor. Ancak bu etimoloji tüm araştırmacılarca kesin biçimde kabul görmüyor. Dolayısıyla bu ayrımı kesin bir gerçek olarak değil, yaygın bir yorum olarak aktarmak daha doğru. Bu yapı Mezopotamya ve İbrani anlatılarından köklü biçimde ayrılır. O geleneklerde nefes yukarıdan aşağıya, Tanrı'dan insana doğru akan bir hediyedir. Vedik düşüncede ise nefes sürekli dolaşır. İnsan yalnızca alan değil, aynı zamanda geri verendir. Bu fark insanın konumunu değiştirir. Artık borçlu bir varlık değil, kozmik döngünün aktif bir parçasıdır. Bu döngü fikri en güçlü ifadesini Rigveda'nın 10. bölümünde yer alan Purusha Sukta ilahisinde bulur. Wendy Doniger ve diğer Vedik metin araştırmacılarının çevirilerinde bu sahne şöyle aktarılır. Kozmik varlık Purusha parçalanır ve evren onun bedeninden oluşur. Nefesi rüzgara, gözleri güneşe, zihni aya, bedeni dünyaya dönüşür. İnsan bu büyük varlığın küçük bir yansımasıdır. Yüzeysel bakıldığında Mezopotamya anlatısıyla bir benzerlik göze çarpar. Orada da ilahi bir varlığın parçalanması söz konusudur. Ancak anlam tamamen farklıdır. Mezopotamya'da bu parçalanma bir kriz ya da zorunluluk sonucu gerçekleşir. Purusha Sukta'da ise varlığın kendini bilinçli biçimde çoğaltması, evreni yaratmak için kendi özünden vermesidir. Aynı yapı ama ontolojik anlam kökten farklı. Bu düşünce Upanishad metinlerinde daha da radikalleşir. Milattan önce yaklaşık 800 ile 200 arasına tarihlendirilen bu metinler, Patrick Olivell'in çevirileri bu alanda en güvenilir akademik kaynaklar arasında sayılır, şu temel iddiayı işler. Bireysel ruh olan Atman ile evrensel bilinç olan Brahman arasında gerçek bir ayrım yoktur. Chandogya Upanishad'daki Tattvam Asi, sen osun ifadesi bu düşüncenin en yalın dile gelişidir. Ayrılık ontolojik bir gerçeklik değil, bir algı hatasıdır. Böylece bireysel nefes ile kozmik nefes aynı kaynağa indirgenir. Bu noktada İslam tasavvufuyla dikkat çekici bir yapısal benzerlik belirir. Özellikle İbn Arabi'nin vahdetül vücud, varlığın birliği anlayışı benzer bir sezgiden beslenir. Ancak sonuçlar birbirinden ayrılır. Vedik sistemde birlik doğrudan varlığın doğasında içkindir. Brahman ile Atman özdeştir. İslam teolojisinde ise yaratıcı ile yaratılan arasındaki ontolojik sınır korunur. İbn Arabi'nin görüşleri klasik İslam kelamı içinde tartışmalı olmaya devam etmiştir. Aynı sezgi iki farklı metafizik sonuca ulaşır. Burada kaçınılmaz bir soru doğar. Eğer Atman ile Brahman özdeşse, yani bireysel ruh evrensel ruhun kendisi ise, o zaman nefes kimden kime geçmiştir? Yaratıcı ile yaratılan arasındaki fark ortadan kalktığında yaratılış kavramı hala anlamlı mıdır? Yoksa yalnızca algısal bir anlatıya mı dönüşür? Vedik düşüncenin bir diğer özgün katkısı zamanı döngüsel tasarlamasıdır. Sami geleneklerde zaman bir çizgidir. Başlangıç ve son vardır. Sorumluluk bu çizgisel yapı içinde tanımlanır. Vedik sistemde ise evren nefes alır gibi genişler ve daralır. Yaratım, koruma ve çözülme sürekli tekrarlanır. Bu ritim Brahman'ın yaratması, Vishnu'nun koruması ve Shiva'nın dönüştürmesiyle ifade edilir. Bir süreç değil, kesintisiz bir döngü. Bu yapı insan anlayışını da dönüştürür. Tek bir hayat yerine tekrar eden yaşamlar fikri, karma ve yeniden doğuş ortaya çıkar. Ruh bir kez değil, defalarca dünyaya gelir ve her döngüde bir şey öğrenir. Sorumluluk tek bir hayatın ağırlığıyla değil, uzun bir gelişim sürecinin içinde tanımlanır. Benzer bir akış fikri Çin düşüncesinde de karşımıza çıkar. Burada ki kavramı öne çıkar. Çin felsefesi araştırmacılarının dikkat çektiği üzere ki'yi Batı dillerinin ruh ya da madde kategorileriyle tanımlamak doğru değildir. Çünkü Çin düşüncesi bu ikilik üzerine kurulmamıştır. Ki sürekli hareket halindeki bir madde enerji sürekliliğidir. Ne saf madde ne saf ruh. Havada, kanda, düşüncede ki'nin farklı görünümleridir.
Vedik sistemle önemli bir fark burada belirginleşir. Vedik düşünce hiyerarşik ve metafizik bir birlik kurar. Brahman en üstte, Atman onun yansıması. Çin düşüncesi ise yatay ve dengeli bir akış tasarlar. Nefes yukarıdan aşağıya inmez, içeri ve dışarı hareket eder. Doğayla birlikte akar. İnsan bu akışın içindedir. Ona borçlu değildir. Tao Te Ching'in açılış cümlesi bu yapıyı en yalın biçimde ifade eder. İsmi söylenebilen Tao, ebedi Tao değildir. Yani en temel gerçeklik dile tam olarak indirgenemez. Bu suskunluk başka geleneklerdeki benzer suskunluklarla ilginç bir yankı oluşturur. Kur'an'daki ruh Rabbimin emrindedir, size az bilgi verilmiştir ifadesi de aynı sınırı farklı bir dille çizer. Ama sonuçlar farklıdır. Biri dile sığmayan bir akıştan söz eder, diğeri ilahi iradenin belirlediği bir sınırdan. Tüm bu sistemlerin sonunda aynı zor sorular kalır. Eğer ruh evrensel olanla özdeşse bireysellik gerçekten var mıdır? Eğer bireysellik gerçekse bu birlik nasıl mümkündür? Ve daha zor olanı, bu iki bakış açısını aynı anda doğru kabul edebilecek üçüncü bir perspektif mümkün müdür? Yoksa insan zihni kaçınılmaz olarak birini seçmek zorunda mıdır? Yunan düşüncesi ruh meselesini sadece nereden geldi sorusuyla bırakmaz. Asıl soruyu daha net sorar. Ruh tam olarak nedir? Bedenin içine hapsolmuş ayrı bir varlık mı yoksa bedenle birlikte ortaya çıkan bir süreç mi? Bu soru 2000 yıldan uzun süredir Batı düşüncesinin en temel ayrımlarından birini oluşturur. Bu tartışmanın sembolik başlangıç noktalarından biri Prometheus figürüdür. Bu anlatıda insan bir zorunluluktan değil, bir merhamet eyleminden doğar. Prometheus insanı yalnızca çamurdan değil, çamur ve gözyaşından şekillendirir. Bu detay önemli çünkü insan doğasına en baştan kırılganlık ve duygusallık yerleştirildiğini ima eder. Ardından Athena bu varlığa yaşam verir ve Prometheus tanrılardan ateşi çalarak insanlara sunar. Burada dikkat çekici bir paralellik ortaya çıkar. İlahi düzene karşı çıkış hem bu anlatıda hem de iblis hikayesinde vardır ama yönleri farklıdır. Prometheus insanı yükseltmek için karşı gelir. İblis ise insanı küçümsediği için. Aynı yapı tamamen zıt etik sonuçlar üretir. Bu da şu soruyu gündeme getirir. İnsana ateşi veren şey şefkat mi yoksa reddediş mi? Erken Yunan dünyasında psike kelimesi oldukça somut bir anlama sahiptir. Bu kelime ölüm anında bedenden çıkan son nefesi ifade eder. Örneğin Hektor öldüğünde psikesinin bedenini terk edip Hades'e gittiği anlatılır. Bu aşamada ruh, soyut ve bağımsız bir varlık değil, gözlemlenebilir bir yaşam belirtisidir. Bu yaklaşım için Homer eserleri temel kaynak kabul edilir. Ancak bu anlayış Plato ile köklü şekilde değişir. Artık psike, ölümsüz, bedenden bağımsız ve bedenin içinde hapsolmuş bir öz olarak tanımlanır. Beden bir tür zindana dönüşür, ölüm ise bir kurtuluş olarak görünmeye başlar. Bu sadece felsefi bir değişim değildir. İnsanın kendi bedenine bakışını da tamamen dönüştürür. Bu görüşler özellikle Phaedo ve Republic gibi eserlerde açık şekilde işlenir. Bu dönüşümde dilin rolü de kritik. İbranice nefeş kelimesi bütünsel bir canlılığı ifade ederken Yunanca çevirilerde bu kavram psike olarak karşılanır. Böylece bütünlük fikri yerini ikili bir yapıya bırakır. Bu yalnızca bir çeviri farkı değil, insan anlayışının yeniden kurulmasıdır. Bu konuda Mark S. Smith ve James Barr gibi araştırmacılar dilin teoloji üzerindeki etkisini özellikle vurgular. Yunan düşüncesi bu çerçevede üç temel kavram etrafında şekillenir. Psyche, bireysel ve ölümsüz ruhu, pneuma, yaşam nefesini ve evrensel akışı, sarx ise maddi bedeni ve kırılganlığı ifade eder. Bu üçlü yapı daha sonra Hristiyan düşüncesinde ciddi bir gerilim yaratır. Özellikle Paul the Apostle metinlerinde beden ile ruh arasındaki karşıtlık insan varoluşunun merkezine yerleşir. Bu metinler için Epistle to the Romans ve Epistle to the Galatians sıkça referans verilir. Buradaki temel soru şudur: beden ruhun düşmanı mı yoksa onun taşıyıcısı mı? Platon sonrası gelenek genellikle bedeni geçici ve aşağı, ruhu ise kalıcı ve üstün görme eğilimindedir. Buna karşılık daha eski İbrani yaklaşımı insanı bölünmüş değil, bütünsel bir varlık olarak kabul eder. Bu noktada konu teorik olmaktan çıkar, doğrudan varoluşsal bir tercihe dönüşür. Eğer Platon haklıysa
beden bir hapistir ve ölüm özgürlüktür. Eğer bütüncül yaklaşım doğruysa beden ruhun ayrılmaz bir parçasıdır ve asıl kayıp bölünmenin kendisidir. Peki insan kendi bedenine nasıl yaklaşmalı? Bu soruya Aristotel farklı bir cevap verir. O bu keskin ikiliyi kabul etmez ve daha dengeli bir model önerir. Ona göre psike bedenden ayrı bir varlık değil, bedenin formudur. Yani beden madde ise ruh onun işleyişidir. Beden bir potansiyelse ruh onun gerçekleşmiş halidir. Bu yaklaşım ruh beden ayrımını yumuşatır. Beden artık bir hapishane değil, ruhun kendini gerçekleştirdiği bir zemindir. Bu model De Anima adlı eserinde detaylı şekilde açıklanır. Bu Aristotelesçi yaklaşım sonraki yüzyıllarda geniş bir etki alanı oluşturur. Avicenna bu modeli İslam düşüncesine taşır ve nefs kavramını akli, biyolojik ve metafizik bir bütünlük içinde ele alır. Aynı çizgi daha sonra Thomas Aquinas tarafından Hristiyan teolojisine entegre edilir. Böylece Aristoteles'in yaklaşımı iki büyük dini geleneğin ortak felsefi zeminlerinden biri haline gelir. Bu etki için Kitap an-Nafs ve Summa Theologica gibi eserler referans verilebilir. Bu noktada nefes kavramı tekrar karşımıza çıkar. İbranice ruah, rüzgar anlamına gelir ve yaratılışta Tanrı'nın hareket eden gücünü ifade eder. Yunanca pneuma hem nefes hem de evrensel yaşam ilkesi anlamına gelir. Latince spiritus ise nefes almak fiilinden türemiştir. Bu kavramların hepsi zamanla daha metafizik anlamlar kazanır. Bu dönüşüm üzerine Thorkild Jacobsen ve Samuel Noah Kramer gibi isimlerin çalışmaları sıkça referans gösterilir. Farklı dillerde ortaya çıkan bu kavramlar aslında aynı yolu izler. Görünür hava, yaşam nefesi ve sonunda ilahi ruh. Bu da bizi kritik bir soruya götürür. Birbirinden bağımsız gibi görünen kültürler neden aynı kavramsal dönüşümü yaşadı? Bu sadece bir tesadüf mü yoksa insan zihninin ortak bir eğilimi mi? Ve daha derin bir soru. Nefesi ruh haline getiren şey gerçekten doğaüstü bir keşif mi yoksa insanın görünmeyeni anlamlandırmak için geliştirdiği kaçınılmaz bir dil mi? İbrani geleneği insanın kökenini anlatırken yakın doğudaki eski mitolojik anlatılardan daha sade ama çok daha yoğun bir kavramsal dil kullanır. Bu metinler kabaca M.Ö. 900 ile 400 yılları arasında şekillenen uzun bir redaksiyon sürecinin ürünüdür. Bu çerçevenin merkezinde ise Book of Genesis içinde yer alan Yaratılış 2.7 ayeti bulunur. Bu ayette Tanrı insanı topraktan şekillendirir ve onun burnuna yaşam nefesini üfler. Böylece insan yaşayan bir varlık haline gelir. Kısa ve basit görünen bu ifade aslında çok katmanlı bir düşünce yapısının özetidir. Metinde kullanılan dil özellikle dikkat çekicidir. İnsan için kullanılan adam kelimesi ile adama yani toprak arasındaki ilişki bilinçli bir tercihtir. Bu insanın maddi kökeninin doğrudan isminin içine yerleştirildiğini gösterir. Ancak burada kullanılan toprak türü de önemlidir. Metin sıradan çamur anlamına gelen kelimeyi değil, daha çok kuru toz anlamına gelen bir ifadeyi tercih eder. Bu detay insanın doğası gereği çözülmeye ve dağılmaya açık olduğunu ima eder. Bu yorumu destekleyen çalışmalar arasında Richard C. Steiner ve Richard Pleigel gibi araştırmacıların analizleri öne çıkar. İnsan baştan itibaren kırılgan bir maddeden yapılmıştır. Onu ayakta tutan şey ise nefestir. İbranice metinlerde nefes için iki farklı kavram kullanılır. Ruah ve neşama. Bu iki kelime çoğu çeviride aynı gibi görünse de akademik literatürde aralarında net bir fark olduğu kabul edilir. Ruah daha geniş bir anlam taşır. Rüzgarı, hareketi ve genel yaşam gücünü ifade eder. Bu kavram hem Tanrı'ya hem insana hem de doğaya uygulanabilir. Örneğin yaratılışın ilk bölümünde Tanrı'nın ruahının sular üzerinde hareket ettiği anlatılır. Buna karşılık neşama daha spesifik bir anlam taşır. Yaratılış 2.7'de insana üflenen şey ruah değil, yaşam nefesi anlamına gelen nişmat hayyimdir. Bu daha çok bireysel canlılığı ve solunumu ifade eder. Bu ayrım üzerine Peter Gray gibi isimler detaylı çalışmalar yapmıştır. Metinde Tanrı'nın insana üflemesi de dikkat çekici bir anlatım biçimidir. İbranice napaş fiili kullanılır. Bu, Tanrı'nın fiziksel bir varlık olduğu anlamına gelmez.
daha çok anlatıyı somutlaştırmak için kullanılan antropomorfik bir ifadedir. Aynı fiilin başka bağlamlarda ateşi körüklemek için kullanılması, nefes ile enerji ve canlılık arasındaki bağı açıkça gösterir. Bu da farklı kültürlerde görülen nefes eşittir yaşam fikrinin İbrani geleneğindeki karşılığıdır. Yaratılış kitabı tek bir anlatıdan oluşmaz. Modern akademik çalışmalarda bu metin genellikle iki ana kaynak üzerinden açıklanır: Yahvist ve ruhban geleneği. Bu yaklaşım Julius Wellhausen ile sistematik hale gelmiştir. Yaratılış 1'deki anlatıda insan Tanrı'nın sözüyle yaratılır ve Tanrı'nın sureti olarak tanımlanır. Burada fiziksel bir şekillendirme ya da nefes yoktur. Bu daha soyut ve kozmik bir bakıştır. Yaratılış 2'de ise insan doğrudan topraktan şekillendirilir ve ona nefes verilir. İbrani düşüncesinde insanı anlamak için en kritik kavramlardan biri nefestir. Bu kelime çoğu zaman ruh diye çevrilir. Ancak bu çeviri yanıltıcı olabilir. Çünkü nefes ayrı bir ruh parçasını değil, doğrudan yaşayan varlığın kendisini ifade eder. Yani insan ruha sahip olan değil, bizzat yaşayan bir varlıktır. Bu yaklaşım Plato ile sistemleşen ruh-beden ayrımından oldukça farklıdır. İbrani geleneğinde ölüm sonrası durum da bu bütünlük üzerinden anlaşılır. İnsan öldüğünde tamamen aktif bir yaşam sürmez. Ancak varlığı tamamen yok da olmaz. Bu durum Şeol olarak adlandırılır. Şeol ne cennet ne cehennemdir. Daha çok pasif ve gölgemsi bir varoluş halidir. Bu erken dönem anlayışı daha sonra tarihsel süreç içinde değişmeye başlar. Özellikle Babylonian Exile sonrasında İbrani düşüncesinde önemli dönüşümler görülür. Bu dönemde İran kökenli dini fikirlerle temas artar ve diriliş, son yargı ve ahiret gibi kavramlar daha belirgin hale gelir. Bu da dini düşüncenin sabit değil, tarihsel olarak gelişen bir yapı olduğunu gösterir. Bu dönüşümde bir başka kritik adım da Yunanca çeviri sürecidir. Milattan önce 3. yüzyılda ortaya çıkan Septuagint, İbrani kavramlarını Yunanca karşılıklarla ifade eder. Burada nefes çoğunlukla sike, ruah ise pneuma olarak çevrilir. Ancak bu kelimeler İbrani metinlerdeki anlamı tam karşılamaz. Çünkü Yunanca sike zamanla bireysel ve ölümsüz ruh fikrini çağrıştıran bir kavrama dönüşür. Bu da sadece bir çeviri değil, aynı zamanda düşünce dünyasının yeniden şekillenmesi anlamına gelir. Sonuç olarak İbrani geleneğinde insan, toprak ve nefes arasındaki ilişki üzerinden tanımlanır. İnsan hem maddidir hem canlıdır. Ama bu ikisi birbirinden kopuk değildir. Modern akademik çalışmalar da bu noktada birleşir. Bu anlatılar izole bir sistem değil, Mezopotamya'dan Levant'a, oradan Yunan dünyasına kadar uzanan geniş bir kültürel etkileşim ağının parçasıdır. Ve sonunda şu soru kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. İnsan gerçekten iki ayrı parçadan mı oluşur, yoksa biz onu anlamaya çalışırken mi parçalarız? Mezopotamya rahipleri ruhun ne olduğunu bildiklerini sanıyordu. Onlara göre bu kan, kil veya etemmuydu. İbrani metinlerinde ise Tanrı'nın insana nefes üflemesiyle onun yaşayan bir varlığa dönüştüğü anlatılır. Yani bir mekanizma tasvir edilir. Ancak Kur'an tüm bu tarihsel birikimin ardından gelir ve sadece bilmiyorsunuz der. Bu bir geriye dönüş mü yoksa binlerce yıllık arayışın ardından sorulan en dürüst soru mu? Kur'an'da Hicr ve Sa'd surelerinde geçen "ona kendi ruhumdan üfledim" ifadesi İslam teolojisinin en uzun ve hala kapanmamış tartışmalarından birini başlatmıştır. Bu cümlede bağlam aynıdır. Tanrı meleklere insanı yaratacağını bildirir. Ona ruhundan üfler ve ardından meleklerden ona secde etmelerini ister. Ancak Arapçadaki o küçücük iyelik eki, yani benim ruhum ifadesindeki benim vurgusu dağlar kadar ağır bir soru taşır. Tanrı kendi ruhundan bir şeyi insana aktardıysa kendisinde bir eksilme olmuş mudur? İnsan Tanrı'dan bir parça mı taşır, yoksa dan anlamına gelen min edatı tam olarak neyi ifade etmektedir? Klasik tefsirciler bu sorudan kaçmamıştır. Örneğin Taberi, buradaki ruhum ifadesinin tıpkı Kabe'ye Allah'ın evi denmesi gibi bir onurlandırma ve yüceltme, yani teşrif
olduğunu söyler. Yani Tanrı'nın fiziksel olarak orada yaşamadığı ancak o mekanın kutsallığına işaret edildiği gibi insana üflenen ruhun da ilahi bir kökene sahip olduğu için Tanrı'ya nispet edildiği, onun zatından bir parça olmadığı kabul edilir. Fakat İbnül Arabi bu yorumla yetinmez. Ona göre bu ifade tam olarak söylediği anlama gelir. İnsan, ilahi nefesi doğrudan taşıyan tek varlıktır ve bu durum sembolik değil, ontolojiktir, varoluşsaldır. İnsan, tüm ilahi isimlerin tecelli ettiği bir aynadır ve bu ayna o nefeste açılmıştır. Metin, bu iki farklı insan anlayışını da taşıyabilecek kadar derindir. Aynı üflemek fiilini Mezopotamya'da napahu, İbranice'de napah ve Arapça'da nefaha olarak görüyoruz. Üç farklı dil ve 3000 yıllık bir tarih, Sami dillerinin ortak hafızasından gelen bu sürekliliği korur. Ancak Kur'an'daki üfleme eylemi, Yaratılış kitabındaki tasvirden yapısal olarak farklıdır. Orada Tanrı, insanın burnuna eğilip üfler. Bir temas, fiziksel bir yakınlık vardır. Kur'an ise bu sahneyi bir protokole bağlar. Önce şekil verme, sonra üfleme ve ardından secde emri. Üfleme eyleminin öznesi doğrudan Tanrı'dır. Arada hiçbir aracı veya mitolojik unsur yoktur. Bu arınmış ve sadeleşmiş sahne, Kur'an'ın belki de o kadim geleneğin en içten ve doğrudan ifadesini sunduğunu düşündürür. Kur'an'daki anlatıyı diğerlerinden ayıran en keskin fark, ruhun üflenmesinin hemen ardından gelen meleklerin secde etmesi emridir. İblis hariç tüm melekler bu emre uyar. Metin, ruhun üflenmesiyle secde emri arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurar. Sanki insanın içine giren o ruh, onu meleklerin bile önünde eğilmesi gereken bir varlığa dönüştürmüştür. Klasik yoruma göre Tanrı, insana eşyanın isimlerini yani bilgiyi öğretmiştir ve melekler bu bilgiden yoksundur. Dolayısıyla secde, insanın kendisine değil, onda tecelli eden ilahi bilgiyedir. Ancak eğer bu bilgi insana verilmeseydi, yine de secde emri gelir miydi? İnsanı özel kılan şey, yaratıldığı madde değil, üflenen ruhla gelen bilme kapasitesidir. Bu durumda o ruh, sadece bir yaşam enerjisi değil, aynı zamanda bir idrak tohumudur. Tam bu noktada iblisin, "Ben ateşten yaratıldım, o ise topraktan" şeklindeki itirazı sadece bir kibir değil, aynı zamanda varoluşsal bir tartışmadır. İblis, maddenin hiyerarşisine inanarak ateşin topraktan üstün olduğunu savunur. Oysa Tanrı, ölçü olarak yaratılan maddeyi değil, taşınan özü belirlemiş ve o özü toprağa üflemiştir. İsra suresi 85. ayette geçen "Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir" ifadesi, Kur'an'ın ruh hakkındaki en doğrudan soruya verdiği çarpıcı bir cevaptır. Aslında bu, soruyu soran kişinin kendi sınırlarını görmesi için verilmiş bir nevi cevapsızlıktır. Kur'an, yaratılışı, kıyameti, cenneti ve cehennemi uzun uzun anlatırken ruh söz konusu olduğunda susmayı tercih eder. Bazı tefsirciler bu ayeti insanın ruhun mahiyetini asla bilemeyeceği ve bunun ilahi bir sır olduğu şeklinde okur. Bazı sufiler ise az bir bilgi verilmiş olmasının bilginin aslında mümkün olduğuna işaret ettiğini savunarak sorgulamaya devam ederler. Onlara göre bu suskunluk bir kapıyı kapatmaz, aksine yeni bir kapı açar. Burada aynı metin içinde insanın içine üflenen o ilahi nefes ile ruhun mahiyetinin bilinemeyeceğinin aynı anda söylenmesi düşündürücüdür. Belki de anlatılmak istenen insanın içindeki o özün ilahi kökenli olduğunu bilmesinin yeterli olduğu, onun tam olarak ne olduğunu bilmesine gerek olmadığıdır. Metnin içindeki bu derinlik beraberinde İslam teolojisinin yüzleşmesi gereken bazı yapısal gerilimleri de getirir. Örneğin Tin suresinde insanın en güzel biçimde yaratıldığı söylendikten hemen sonra aşağıların aşağısına indirildiğinden bahsedilir. İnsan en güzel biçimde yaratıldıysa bu düşüş ontolojik bir gerçeklik mi yoksa sadece bir potansiyel midir? Bir diğer gerilim, Bakara suresinde insanın yeryüzünde bir halife olarak yaratılacağının bildirilmesine meleklerin "Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratıyorsun?" diyerek itiraz etmesidir. Tanrı'nın "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" cevabı meleklerin şüphesini reddetmez.
Nitekim insanlık tarihi dökülen kanlar ve bozgunculuklarla meleklerin bu endişesini doğrulamış gibidir. İnsanın halife ilan edilip üstün kılınması ile Araf suresinde bazı insanların hayvanlardan bile aşağı olabileceği gerçeği arasındaki gerilim, Sufiler tarafından manevi bir düşüş olarak açıklansa da görünürdeki bu zıtlık düşündürücü kalmaya devam eder. Ayrıca Tanrı'nın hiçbir şeye benzemediğini savunan tenzih inancı ile ruhumdan üfledim gibi insani bir eylemi anımsatan teşbih ifadeleri arasındaki ikilem Eş'ari geleneğinde nasılsız ve niçinsiz bilakeyf bir kabulle çözülmeye çalışılmıştır. Modern felsefeciler ise bunu daha çok bilgi sınırlarının kabulü veya epistemolojik bir teslimiyet olarak görür. Tüm bu tarihsel bağlamda Kur'an, kendinden önceki kavramsal mirası çok hassas bir şekilde işlemiştir. Tevrat'taki Tanrı'nın kendi suretinde insanı yaratması fikrinin yaratabileceği insan biçimci, antropomorfik sorunlardan uzak durmuş, sadece ruhumdan üfledim diyerek ruhun ne olduğunu tam olarak açıklamamış ve bu alanı açık bırakmıştır. Ancak Kur'an'ın bıraktığı bu kavramsal boşluk daha sonraki yüzyıllarda gelişen hadis literatürü ve tefsir geleneği ile doldurulmaya çalışılmıştır. Özellikle önceki inanç sistemlerinden gelen bilginlerin İslam kültürüne dahil olmasıyla Kur'an'ın teolojik olarak sınırlarını çizdiği o hassas alanlar İsrailiyat olarak bilinen kültürel ve dini aktarımlarla yeniden yorumlanmıştır. Böylece Kur'an'ın o ince ve mesafeli dili tarihin ilerleyen dönemlerinde çok daha detaylı teolojik açıklamalarla sarmalanmıştır. Bir kelimenin tarihi bazen bir medeniyetin tarihinden çok daha fazlasını anlatır. Çünkü kelimeler siyasi kararlarla değil, insanların içinden geçen duygularla değişir. Şimdiye kadar gördüğümüz her geleneği filolojik bir hat olarak bir arada tuttuğunuzda şaşırtıcı bir örüntü beliriyor. Her kelime aynı yönde hareket etti. Fiziksel olan soyutlaştı, anatomik olan metafizik oldu. Dıştaki süreç, içteki özüne dönüştü. İlk durak Sümer. Milattan önce 3000'den önceki piktografik tabletlerde Z1 işaretiyle karşılaşıyoruz. Bu işaretin ilk anlamı son derece somuttur. Boğaz. Nefes alınan, yutkunduğunda hissedilen, korkuyla sıkılan o anatomik bölge. Sümer dincilerinin çalışmaları Z1'in aynı zamanda kesmek fiiliyle akraba olduğunu gösteriyor. Çünkü boğaz kesildiğinde hayat da kesilir. Yani kelime daha başından yaşamla ölümün kesiştiği noktayı işaret ediyordu. Ancak milattan önce 2500'den itibaren Z-İ'nin anlam alanı genişledi. Artık yalnızca bir organ değil, bireysel varoluşun temeli anlamını taşıyan bir kavrama dönüştü. Milattan önce 2000'e gelindiğinde ise dini metinlerde ilahi irade ile aynı cümlede kullanılıyordu. Bir kelime birkaç yüzyılda boğazdan ilahi bir öze uzanan yolu kat etmişti. Akkad dili Sümerce'nin yerini aldığında Z-İ'nin yerini Napiştu aldı. Chicago Asus sözlüğü bu kelimeyi tanımlarken boyun atar damarında hissedilen atışa özellikle dikkat çeker. Kelimenin tam anlamıyla yaşam labzı. El ile dokunduğunuzda hayatın ritmini hissettiğiniz o damar. En eski Akkad metinlerinde Napiştu saf fizyolojiktir. Nefes, nabız, canlılık. Orta Akkad döneminde ise kelime iki ayrı yönde gelişti. Bir yanda kişilik, bu insan kimdir, onu diğerlerinden ayıran nedir? Öte yanda değerli hayat, birinin Napiştu sunu korumak ya da birinin Napiştu sunu almak. Aynı kelime hem kimlik hem hayat anlamını aynı anda taşımaya başladı. Bu çifte yük sonraki tüm Sami dillerine kendi tonuyla geçti. İbranice nefeş bu zincirin en zengin halkasıdır. Eski ahitte nefeşin kullanım alanını araştıran akademisyenler 750'den fazla bağlamsal anlam saydı. Aynı metinde hem can, hem nefes, hem arzu, hem boğaz, hem kişi anlamında kullanılır. Ama nefeşin en çarpıcı özelliği bambaşkadır. İbranice'de insan bir nefeşe sahip değildir. İnsan bir nefeştir. Bu ayrım derindir. Sahip olmak bir bölünmeyi ima eder. Bir tarafta sahip, öte tarafta sahip olunan. Olmak ise bu bölünmeyi baştan reddeder.
İbrani antropolojisinde beden ile ruh arasında Yunan anlamında bir ikilik yoktur. Çünkü nefeş bu ikilik kurulmadan önce vardı. Bu fark Septuagint çevirisinden sonra yitirildi. Nefeşin Yunanca sike olarak çevrilmesiyle İbrani bütüncüllüğü Yunan ikiliğinin içine süzüldü. Sonucunu 2000 yıl sonra hissediyoruz. Ruhumuz var dediğimizde hiçbirimiz ben bir ruhum anlamını kastetmiyoruz. Platon galip geldi ama İbrani metinlerini yazanlar bunu istemiyordu. Ruah ise tamamen farklı bir yoldan geldi. İlk anlamı açıktır, rüzgar. Hareket eden, yön değiştiren, görünmez ama hissedilen güç. Yaratılış 1-2'de Ruah Elohim, Tanrı'nın ruhu, henüz hiçbir şey yokken suların üzerindeydi. Ruah, yaratılıştan önce vardı. Bu nefeşten köklü biçimde farklıdır. Nefeş insanla birlikte geldi. Ruah ise her şeyden önce vardı. Oradan peygamberleri harekete geçiren ilahi güce, oradan ölümden sonra Tanrı'ya dönen şeye uzandı. İbranice ruah ile Ugaritçe rah aynı köktendir. Bu kelime Kenan coğrafyasının ortak mirasıdır. İbrahimi gelenek onu devraldı ama dönüştürdü. Yunanca pneuma en dramatik dönüşümü yaşadı. Stoacı Chrysippos, pneuma'yı evrenin birleştirici ilkesi olarak gördü. Güneşten taşa, taştan bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana. Her şey pneumanın farklı yoğunluğuyla açıklanıyordu. Tamamen naturalist, tamamen maddeci bir anlayış. Tanrı'ya yer yoktu. Ancak Paulus'un mektuplarında pneuma kökten değişti. Pneuma hagion, kutsal ruh. Artık kozmik bir fiziksel ilke değil, Tanrı'nın bizzat insanda eylemi oldu. Aynı kelime, tamamen farklı bir ontoloji. Bir kelimenin içindeki zaman savaşı. Latince spiritus, spirare, nefes almak fiilinden geliyor. En eski metinlerde saf fizyolojik, havanın akciğerlere girişi. Ancak Vulgata, kutsal kitabın Latince çevirisi bu tek kelimeyi hem ruha, hem neşama, hem pneuma için kullandı. Farklı kavramların üzerine tek bir kelime örtüldü ve aralarındaki ince farklar Latince konuşan dünya için görünmez hale geldi. Bugün bu kelimenin modern dillere iki zıt yoldan geçtiğini görüyoruz. Birinde fiziksel anlam korundu. Respiratory system, solunum sistemi. Öte yanda kelime tamamen soyutlaştı. Spiritual, spirituality. Respiratory dediğimizde nefes alıyoruz. Spiritual dediğimizde bedeni aşmaya çalışıyoruz. Aynı kök, iki zıt yön. Bu Batı kültürünün beden-ruh geriliminin sözlüğe yazılmış halidir. Son durak Arapça nefs. Kök nefese, nefes almak, genişlemek, rahatlamak. İlk anlamı napiştu ile aynı. Nefes, canlılık, boyun atar damarındaki atış. Ancak Kur'an bu kelimeyi o kadar çok farklı bağlamda kullandı ki nefs, İslam felsefesinin en kapsamlı kavramlarından birine dönüştü. Bir uçta nefs yalnızca kişi. Hiçbir nefs başkasının yükünü taşımaz. Öte uçta ilahi nefesin taşıyıcısı. Ortada ise ahlaki mücadelenin alanı. Nefs el-emmare, kötülüğü emreden, nefs el-levvame, kendini kınayan, nefs el-mutmainne, huzura kavuşmuş. Bu üçlü Sufi psikolojisinin temelidir. Tüm bu kelimelerin ortak mesajı şudur. İnsan bilinci kendi içindeki hayatı anlamlandırmak için her zaman dıştaki gerçekliğe başvurdu. Nefese, rüzgara, kana, ateşe. Ama o gerçeklik hiçbir zaman yeterli gelmedi. Her kelime fiziksel anlamını terk ederek soyut bir özü göstermeye çalıştı. Rüzgardan kutsal ruha, boğazdan bireysel varoluşa, nefesten sonsuzluğa. Kelimeler her zaman yetersiz kaldı. Ama yeni kelimeler her zaman doğdu. Şimdi kamerayı en geniş açıya çekin. Mezopotamya'dan, İbrani dünyasından ve Arap Yarımadası'ndan çıkın. Pasifik Okyanusu'nun adalarına, Orta Amerika ormanlarına ve Sarı Nehir'in kıyılarına gidin. Orada da aynı sahneyi bulacaksınız. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni Zelanda Maori kozmogonisine göre Tanrı Tane Mahuta, kırmızı topraktan insan formunu yaptıktan sonra onun burnuna ve ağzına üfler. Ancak burada kullanılan kelime sıradan bir nefes değildir. Maori geleneği bu anı hayat hapşırığı olarak adlandırır.
Hapşırma, ilk nefesin aniden ve istemsiz bir şekilde bedeni ele geçirdiği andır. Yani ilahi nefes pasif bir kabul değil, bedeni sarsan ve onu uyandıran bir şoktur. Ardından topraktan yaratılmış kadın ayağa kalkar. Yapı harfi harfine aynıdır. Kırmızı toprak ile Tanrı'nın nefesinin birleşimi ilk insanı oluşturur. Bu anlatı Kur'an, Tevrat ve Sümer metinleriyle birebir aynıdır. Fakat Maori geleneği Arap Yarımadası'ndan binlerce kilometre uzaklıktadır ve aralarında bilinen hiçbir tarihi temas veya ticaret yolu yoktur. Bu benzerlik nasıl açıklanabilir? Maya yaratılış destanı Popol Vuh'taki anlatı ise biraz farklıdır. Tanrılar insanı yaratmak için tek seferde başarıya ulaşamazlar. Çeşitli denemeler yaparlar ve her başarısızlık onlara yeni bir şey öğretir. Önce çamuru denerler ama çamurdan yapılan insan konuşamaz ve suda erir. Böylece yok edilir. Sonra ağacı denerler. Ağaçtan yapılan insan yürür ve konuşur. Ama yaratıcılarını tanımaz, onlara şükretmez. Bilinç düzgün olmadığı için o da yok edilir. Son olarak insanı Mısır'dan yaratırlar ve bu deneme başarılı olur. Ancak bu kez yeni bir sorun ortaya çıkar. İnsan çok mükemmeldir. Her şeyi görür ve bilir. Bunun üzerine tanrılar insanın gözlerine bir perde çekerler. Bu anlatı Tevrat'taki yasak ağaç hikayesinin bir aynası gibidir. Her iki gelenek de çok bilen insanın tehlikeli olduğu fikrini işler ve bilginin sınırlandırılması gerektiği sonucuna varır. Ancak Maya anlatısında ruh üfleme sahnesi yoktur. Odak noktası doğru malzemenin seçimidir. Doğru malzeme doğru insanı üretir. Sami gelenekleri ilahi müdahaleyi nefesle sembolize ederken Maya geleneği bunu malzeme seçimiyle yapar. Yine de temel soru aynıdır. Doğru insan neyden meydana gelir? Bu noktada şu düşündürücü soru ortaya çıkar. Maya tanrıları insanı yaratırken her denemede farklı bir sorun buldu ve sonuncusunu fazla mükemmel olduğu için sınırlandırdı. Peki bizler henüz sorunu tespit edilmemiş o önceki denemelerin mi yoksa gözlerine perde çekilmiş o son denemenin mi ürünüyüz? Ve eğer içimizde gerçekten böyle bir perde varsa onu kimin çektiğini bilmek o perdeyi kaldırmaya yeter mi? Aztek yaratılış hikayesinde ise Tanrı Quetzalcoatl eski tanrıların kemiklerini alır ve üzerlerine kendi kanını damlatır. İnsan bu karışımdan meydana gelir. Bu yapı ilahi bir öz olan kanın yeryüzüne ait bir malzemeyle birleşerek insanı oluşturduğu Sümerlerin Atrahasis destanına doğrudan benzer. Mezopotamya'da öldürülen tanrı ve Ilu'dur. Azteklerde ise eski tanrıların kemikleri kullanılır. Detaylar farklı olsa da yapı aynıdır. Ancak Aztek anlatısında yaratıcı tanrının kendi kanını vermesi dikkat çekicidir. Bu kendi kendini kurban etme eylemi Kur'an'daki "ona kendi ruhumdan üfledim" ifadesiyle derin bir yankı uyandırır. Her iki inançta da yaratılış eyleminin temelinde yaratıcının kendinden bir şeyler verdiği, kendinden eksilttiği bir aktarım söz konusudur. Sarı Nehir Havzası'nda ise çok daha farklı bir dil gelişmiştir. Çin düşüncesindeki ki kavramı evrenin temel maddesidir. Ne saf ruh ne de saf maddedir. İkisinin arasındaki geçiş noktasıdır. Hava da, kan da, düşünce de ki'dir. İnsan ki'den yaratılmıştır ve ki ile nefes alır. Ancak Çin kozmolojisinin Sami geleneklerinden köklü bir farkı vardır. Enerji yatay akar. Sami inançlarında ilahi enerji yukarıdan aşağıya, Tanrı'dan insana doğru dikey olarak iner. Çin düşüncesinde ise ki içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye doğru sürekli yer değiştirerek akar. Hiçbir yönün diğerine üstünlüğü yoktur. Bu fark insanın konumunu değiştirir. Sami geleneklerinde insan alıcıdır. Tanrı verir, insan alır ve borçlu kalır. Çin düşüncesinde ise insan evrenin akışına katılır, nefes alır, geri verir ve döngüye dahil olur. Tao Te Ching'in adı söylenebilen Tao, ebedi Tao değildir şeklindeki ilk cümlesiyle Kur'an'daki ruh Rabbimin emrindendir suskunluğu arasında garip bir benzerlik vardır. Her iki gelenek de en temel soruya kesin bir cevap vermekten kaçınır. Kur'an cevabı Tanrı'ya bırakırken Taoizm cevabı kelimelerin ötesindeki bir gerçeğe havale eder. İki farklı gelenek aynı suskunlukta buluşur. Belki de bazı hakikatler kelimelerle değil, yalnızca suskunlukla taşınabilir. Önce bir adım geri çekilip soralım.
Bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar bağımsız biçimde ortaya çıkan bir fikir gerçekten rastlantı olabilir mi? Mezopotamya ile Mısır arasında ticaret yolları vardı ama Yeni Zelanda'daki Maori'nin Sümer'den haberi yoktu. Orta Amerika'daki Azteklerin İbrani yaratılış metinleriyle hiçbir teması olmamıştı. Yine de hepsi aynı noktaya ulaştı. Bu, tarihin en derin sorularından biridir ve 3 farklı yanıtı hak ediyor. Birinci yanıt yayılma teorisidir. Mezopotamya, Mısır, İran, İbrani ve Arap gelenekleri arasındaki kavramsal bağlantılar tarihsel olarak belgelenmiştir. Ticaret yolları, savaş, sürgün, bunlar mitlerin de seyahat ettiği koridorlardır. Kiros'un fermanıyla Babil sürgününden kurtulan Yahudiler, Zerdüşt kozmolojisini İbrani apokaliptik düşüncesine taşıdı. Kâb el-Ahbar gibi eski Yahudi kökenli alimler, İslam hadis literatürüne Tevrat kavramlarını getirdi. Bu zincir kanıtlanabilir ve izlenebilir bir hattır. Fikirler insanlarla birlikte göç eder, savaşlardan sonra fatihlerin bagajında seyahat eder, çeviri masalarında yeniden şekillenir. Ancak bu açıklama belirli bir coğrafyanın ötesine geçemiyor. Maori Yeni Zelanda'dadır. Aztekler Orta Amerika'dadır. Bu hat oraya ulaşmıyor. Yayılma teorisi güçlüdür ama evrensel değil. İkinci, insanın topraktan yaratılıp ilahi bir nefesle canlanması fikri, tarihsel bir anlatıdan çok insan zihninin nasıl çalıştığının neredeyse kaçınılmaz bir ürünüdür. İnsan doğumu ve ölümü gözlemlediği andan itibaren hayatı tanımlamak için en görünür işarete tutunur: nefes. Doğan bir varlık ilk nefesiyle hayata girer. Ölen bir varlık ise nefesin kesilmesiyle hayattan çıkar. Bu kadar doğrudan ve tekrar eden bir deneyim zihinde güçlü bir özdeşlik kurar. Nefes sadece bir belirti değil, hayatın kendisi olarak algılanır. Bu algı daha sonra nedensel bir soruya dönüşür. Eğer hayat nefesle başlıyorsa, o zaman bu nefesi veren bir güç olmalıdır. İnsan zihni soyut süreçlerden çok niyet sahibi fail aramaya eğilimlidir. Bu yüzden hayat verici nefes kolayca bir tanrısal eylem olarak düşünülür. Toprak ise aynı derecede güçlü bir başka gözlemsel temele dayanır. İnsan çevresine baktığında bitkilerin doğrudan topraktan çıktığını, besinin topraktan geldiğini ve ölü bedenlerin tekrar toprağa karıştığını görür. Bu döngü toprağı sadece bir madde değil, yaşamın kaynağı gibi gösterir. Ancak burada bir bilişsel gerilim ortaya çıkar. Hayvanlar ve insanlar bitkiler gibi doğrudan topraktan çıkmaz. Zihin bu uyumsuzluğu çözmek için 2 aşamalı bir model kurar. İlk aşamada bedenin kökeni toprağa bağlanır. İkinci aşamada ise bu pasif maddeyi canlı kılan ayrı bir unsur eklenir. Bu unsur görünmezdir, hafiftir ve ölümle birlikte kaybolur. Yani nefesle özdeşleştirilir. Böylece ortaya çıkan yapı insan zihninin doğal olarak ürettiği sezgisel bir ikiliktir. Ağır ve görülebilir beden ile görünmez ve etkin bir yaşam ilkesi. Bu ikilik öğrenilmiş bir felsefi teori olmaktan çok gündelik deneyimin doğrudan bir soyutlamasıdır. Bir çocuk bile bir cenazede bedenin hala orada olduğunu ama bir şeyin eksik olduğunu fark eder ve bunu en son gözlemlenen değişiklikle, yani nefesin yokluğuyla ilişkilendirir. Bu basit ama güçlü çıkarım zamanla ruh kavramına dönüşür. Bu anlatının farklı kültürlerde benzer biçimlerde ortaya çıkması, tek bir kaynaktan yayılmasından ziyade insan beyninin ortak çalışma biçiminden kaynaklanıyor olabilir. Tüm insanlar aynı biyolojik gerçeklikleri gözlemler, aynı bilişsel eğilimlerle neden-sonuç ilişkileri kurar ve aynı tür boşlukları benzer şekilde doldurur. Bu yüzden topraktan beden artı ilahi nefes modeli bağımsız olarak tekrar üretilebilir. Bu durum anlatının doğru olduğunu kanıtlamaz ama neden bu kadar yaygın ve ikna edici olduğunu açıklar. Evrimsel süreç gerçeği zorunlu olarak değil, işe yarayan ve anlam kuran zihinsel kalıpları üretir. İnsan zihni de yaşamı anlamlandırmak için en görünür 2 veriyi, toprak ve nefes, birleştirerek bu güçlü miti inşa eder. Üçüncü yanıt ise farklı bir cesaret gerektirir. Bazı gelenekler için daha dürüst görünen bu açıklama şudur: eğer gerçekten ilahi bir kaynak varsa ve bu kaynak kendini insanlığa bildiriyorduysa, farklı coğrafyalarda aynı mesajın farklı biçimlerde ortaya çıkması mümkündür. Bu açıklamayı kabul etmek teolojik bir adım gerektirir.
Ama bu adımı atan gelenekler tarih boyunca az olmadı. Müslüman kelamcılar peygamberlikten yoksun kavimlerinde Allah'ın ayetlerini doğada okuyabileceğini savundu. Hristiyan teologları genel vahiy kavramıyla aynı kapıyı araladı. Hint felsefesi Brahman'ın tüm biçimlerin içinde kendini açtığını söyledi. Bu üçüncü açıklama daha az kanıtlanabilir ama evrensel bitin varlığını en doğrudan açıklayan da odur. Şimdi üç açıklamayı bir arada tuttuğunuzda ilginç bir şey fark ediyorsunuz. Bunlar birbirini zorunlu olarak dışlamıyor. Yayılma gerçektir. Bazı fikirler seyahat etti. Bilişsel evrensellik de gerçektir. İnsan beyni belirli kalıpları üretmeye eğilimlidir. Ve belki üçüncü açıklama da gerçektir. Bu kalıpların kendisi daha derin bir gerçeğe işaret ediyordur. Sorun şu ki bu üçünü aynı anda doğru kabul etmek, her birini ayrı ayrı test etmeyi zorlaştırıyor. Bilim birinci ve ikinci açıklamayla çalışabilir. Üçüncüsü ise bilimin sınırında duruyor. Onu ne kanıtlayabilir ne de çürütebilir. Ve işte tam burada paradoks kendini gösteriyor. Eğer bu mit tüm medeniyetler tarafından bağımsız biçimde keşfedildiyse, bu onun daha az gerçek olduğunu mu kanıtlar yoksa daha sağlam temelli olduğunu mu? Evrensel inanç gerçeğin göstergesi midir yoksa ortak bir yanılmanın mı? Yıldızların hareketsiz olduğuna tüm insanlar inanıyordu. Yanılıyorlardı. Ama ateşin yakıcı olduğuna da tüm insanlar inanıyordu ve haklıydılar. Evrensellik tek başına bir kanıt değildir. Ama evrenselliğin yokluğu da bir çürütme değildir. Bu sorunun kendisi belki de 4000 yıldır yanıtlanamamasının sebebidir. Doğru araçlarla sorulmadı. Felsefe bir araç sunar, bilim başka bir araç, teoloji bir başkası. Ve her araç soruyu kendi şekline göre kesiyor. Sorunun tamamı hiçbir aracın içine sığmıyor. Belki de bu soruyu soran şeyin, yani insanın hiçbir çerçeveye tam sığmamasının en açık kanıtıdır.